Herkese merhabalar. Bu videomda raf ve iple örmüş olduğum iki gözlü cüzdanımı anlatacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Burası para kısmımız. Burası da kartımızı koyacağımız kart vizitlik bölümü. Yapımı çok kolay. Hemen ölçülerini vermek istiyorum. Arka kısımdan ölçeceğim. Videomda yine genişlik ölçülerinden bahsettim. Genişlik ölçüsü 13,5 santim. Yükseklik ölçüsü ise 11 santim. Dilediğiniz ölçülerde çalışabilirsiniz. Hemen bir saat içinde örüp kullanmaya başlayabileceğiniz çok basit ve şık bir model. Hatta örüp sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz. Dilediğiniz renklerde, dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Tüm detaylardan videomda bahsettiğim, yine sormak istediğiniz şeyler olursa videomun yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi hemen cüzdanımızın yapımına geçelim. Cüzdanımın yapımına zincir çekerek başlayacağım. Zincirimi nasıl çekiyorum? Bu şekilde tığımı ipime yasladım. Şöyle kendi etrafında çeviriyorum. Küçük bir halka oluşturduk. Örmeye devam edeceğimiz ipi tığımızın başıyla çekerek bu halkamızdan geçiriyoruz. İlk zincirimizi çektik bakın. Bu şekilde tığımızın başıyla ipimizi halkamızdan geçirerek toplam 21 adet zincir çekiyorum. Fakat sık iğne sayımız 20 adet olacak. 20 adet sık iğne yaptığımda genişliği 13,5 santim oldu. Yüksekliği ise 7,5 santim oldu. Örmüş olduğum parçanın bu şekilde 21 adet zincir çekiyorum. 21 adet zincirimi çektim. Şimdi normalde zincirlerin şuralarına batılır bakın. Ben o şekilde yapmayacağım. Zincirimi ters bir şekilde elimin üzerine çeviriyorum. Ne yaptık burada? Bakın zincirlerin ortalarında şu şekilde tek ilmekler var yatay bir şekilde. 21. zincire değil 20. zincirime batıyorum. En son çektiğim 21. zincir benim sık iğne zincirim oluyor. Tek ilmeğin altından yatay bir şekilde tığımı geçirdim. Tığımda 2 ilmeğim oldu. 2 ilmeği tek seferde boşaltıyorum bakın. İlmeklerimiz tam ortada yatay bir şekilde. Bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Ben sonrasında oluşan şu görseli daha çok sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Bildiğiniz şekilde sık iğnelerinizi yapabilirsiniz. Tek ilmeğin altından tığımı geçirdim. Tığım başıyla ipimi çekiyorum. Tığımda 2 ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltıyorum. Bilmeyenler için yavaş bir şekilde anlatıyorum. Tığıma ilmek dolamıyorum bakın. Direkt tek ilmeğin altından tığımı geçirdim. Tığımla ipimi çektim. 2 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Bu şekilde toplam 20 adet sık iğne yaptım. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Ben sıra sonuna doğru ilerlerken sizler de lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Beğeni bırakarak ve yorum bırakarak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi birinci sıramızı tamamlayalım. 20 adet sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğundaki noktadan tığımı geçiriyorum. Tığımda 2 ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltıyorum. İkinci sık iğneme geçiyorum. Altındaki bakın şu sık iğnenin tepe boşluğundaki ilmeklerin altından geçiriyorum. Sık iğne. Normal bir şekilde sık iğne örüyoruz. Burada farklı bir püf noktası yok. Sıra sonuna kadar yine 20 adet sık iğne. Başka hiçbir detay yok. Bu şekilde toplam 10 sıra öreceğim. Sıra sonuna geleceğim. Bir zincir çekip üst sıraya çıkacağım. Sıra sonuna geleceğim. Bir zincir çekip üst sıraya çıkacağım. Başka da hiçbir detay yok. Toplam 10 sıra ördüm. Şimdi cüzdanınızın genişliğini belirleyecek olan kısım burasıdır. Burası bizim birinci aşamamız. Burada hangi genişlikte istiyorsanız cüzdanınızı o genişlikte zincir sayınızı belirleyin. 40 adet sık iğne yapacaksanız başlangıçta 41 tane çekin. 40 adet sık iğne yapın. En sonda çektiğiniz bir fazla zincir sizin sık iğne zinciriniz olacak. Şimdi toplam 10 sıra örüp ikinci aşamamızı göstermek istiyorum. Cüzdanımın yapımında birinci aşamamı tamamladım.
Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Toplam 10 sıra ördüm. Sık iğne ördük. Yüksekliği 7,5 santim. Dilediğiniz ölçüde çalışabilirsiniz. Şimdi orta kısımdaki uzun parçayı öreceğiz. Kaldığımız noktada zincir çekeceğiz. Zincirin bakın buradan bu şekilde çekmiyorum. Yani örgümü bu şekilde tutmuyorum. Ne yapıyoruz? 10. sıramızı ördükten sonra geriye döner gibi yapıyoruz. Geriye döndürdük örgümüzü. Zincirimizi o şekilde çekiyoruz. Toplam 20 adet zincir çekeceğiz. Bunu neden böyle yaptım? Şu göbek kısmındaki ilmeklere batmak istiyorum. Şunlara yatay bir şekilde. O yüzden onlar üstte kalsın istiyorum. Eğer bu şekilde tutup zincir çekmiş olsaydım bu göbek kısmındaki ilmekler aşağıda kalacaktı. O yüzden ben bu şekilde yaptım ama siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi toplam 20 adet zincir çekiyorum. 20 adet zinciri neden çektim? Burada 20 adet zincir çekmiştim. 30 zincir çektiyseniz lütfen burada da 30 zincir çekin. 20 adet zincirimi tamamladım. Şurayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın şuraya geldik zincir çekmek için. Normalde nasıl örgümüz bu şekildeydi. Buradan tığımızı tutup zincir çekebilirdik ama ne yaptık? Sanki geri dönecekmişiz gibi, geriye doğru örecekmişiz gibi örgümüzü geriye çevirdik ve zincirimizi o şekilde çektik. Şimdi 20 adet zincirimi tamamladım. Bir adet daha zincir çekiyorum. Bu benim sık iğne zincirim oluyor. Şöyle örgümün göbek kısmındaki ilmekleri çeviriyorum. Bakın zincirimin göbek kısmındaki ilmekler. Normalde zincirleri biliyorsunuz ki bu şekilde batılır. 20. zincire batıyorum. Ortadaki tek ilmekten tığımı geçirdim. Bir adet sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne. Bu şekilde toplam 20 adet sık iğne yapıyorum. Şu noktaya kadar geliyorum. Buradan sonra yine sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi şuraya kadar gelelim. Buradaki işlemi de göstereyim. 20 adet sık iğnemi yaptım ve diğer parçamın üzerine geldim. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum, sık iğne. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapıyorum. Şimdi artık her sırada toplam 40 adet sık iğne örmüş olacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Ve sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi burada göstereceğim başka bir şey yok aslında. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Yani şöyle geleceğiz. 40 tane sık iğne öreceğiz. Geriye döneceğiz. Yine 40 tane sık iğne. Bu şekilde ilk sıramızda dahil olmak üzere toplam 13 sıra öreceğim. Buradaki yani şu uzun kısımda ördüğünüz sıra sayısı tek sayı olmalı. Yani 11, 13, 15, 17, 9 bu şekilde olmalı. Sıra sayınız çift sayı olmasın. Şimdi toplam 13 sıra örerek cüzdanımın ikinci aşamasını tamamlayacağım. Sonrasında üçüncü aşamayı göstereceğim. Cüzdanımın ikinci aşamasını da tamamladım. Hemen ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Yükseklik ölçüsü 10 santim. Kaç sıra ördüm? 13 sıra ördüm. Tek sayı olmalı demiştik. Şimdi genişliğini de paylaşalım. 27 santim genişliği var. Buradaki genişliğimiz de zaten 13,5 santimdi. Yani 2 katı olmuş oldu. Burada 20 zincir çekmiştik. Şu kısımda 20 zincir daha çekerek toplam 40 zincir yaptık. Bu kısımda 40 tane sık iğne örmüş olduk. Kapak kısmını 20 tane sık iğne üzerinde çalışacağız. 20 tanesi boşta kalacak. Çünkü burayı ne yapacağız? Şöyle katlayacağız. Bu örmüş olduğumuz ilk etapta ördüğümüz küçük parçayı da üzerine katlayacağız. Şimdi şu kısma kapak kısmını öreceğiz. Zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna sık iğne. Bir sonrakine sık iğne. Yani her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak toplamda 20 adet sık iğne yapacağız. Birinci sıramı tamamlayıp ikinci sıramı da gösterdikten sonra artık göstermeme gerek yok. 20 adet sık iğnemi ördüm. Şimdi bir zincir çektim. Hemen geri dönüyoruz burada.
Şurada örmüş olduğumuz parçanın aynısını buraya yapacağız. Biraz daha uzun yapacağız sıra sayısı olarak. Şimdi geri döndüm. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna sık iğne, ikinciye sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaparak yine 20 adet sık iğne. Her sırada yine 20 adet sık iğnem olacak. Dediğim gibi buradaki parçanın aynısını buraya öreceğiz. Farklı hiçbir işlem yok. Tek farkı burada 10 sıra örmüştüm. Burada ise 15 sıra öreceğim. Kapak kısmı olacağı için biraz daha geniş bir parça istiyorum. Siz yine kendi cüzdanınızın ölçüsüne göre buradaki sıra sayınızı belirlersiniz. Şimdi buradaki parçamı da tamamlayıp sonrasında dikiş aşamasını göstermek istiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi parçamı tamamlayıp dikiş aşamasını göstereceğim. Cüzdanımın kapak kısmını da 15 sıra örerek tamamladım. Son sık iğnemizi yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Burada bir miktar ip bırakarak ipimizi kesiyoruz. Bıraktığım ipi şu kısımdan yürüteceğim. O yüzden şu kadar falan bırakırsanız çok daha iyi olacaktır. Biraz uzun bıraktım bakın. İğneyle şu kısımdan yürüteceğim ki belli olmasın. Şimdi onu da nasıl yapıyorum? Şöyle kalın bir iğnem var. İpimi geçirdim. İlmeklerin arasından şöyle gizleyerek aşağılara doğru ipimi yürüteceğim. İstediğiniz şekilde yürütebilirsiniz. Şu ilmeklerin arasından da aşağıya doğru çekebilirsiniz. Şimdi yürütme işlemini tamamlayıp dikiş aşamasını göstereceğim. Cüzdanın örgü aşamasını tamamlamış oldum. Şimdi birleştirme aşamasına geçeceğiz. Yani dikiş aşaması. Öncesinde şu kısmın ölçüsünü yani kapak kısmının ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Toplam 15 sıra ördüm. 10,5 santim yüksekliği var bu kısmın. Siz dilediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi cüzdanımı dikiş aşamasını nasıl yapıyorum? İlk önce bu kısmı katlıyorum. Burayı dikiyorum. Sonra diğer kısmı katlıyorum. Şurayı dikiyorum. Sonra şuradan dikiş yapıyorum. İlk önce dikişe bu kısımdan başlıyorum ki burayı dikerken kayma olmasın. Sonrasında ise kapak kısmına çıt çıtımı dikiyorum. Ve şöyle kapattığımda cüzdanımın üzerinde hangi noktaya denk geliyorsa çıt çıtımın diğer parçasını da oraya dikiyorum. Şimdi ilk etapta bu parçamızın dikişini gerçekleştirelim. Ve iyice düzeltiyorum elimle. Ve şu kısımdan dikişe başlıyorum. Ben kendi ipiyle dikeceğim. Siz isterseniz tığla da dikiş yapabilirsiniz. Birleştirme yapabilirsiniz. Ya da farklı iplerle de dikebilirsiniz. Eğer ipiniz yetmediyse örgünüze. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Önemli olan burada belli olmaması. Denk gelen yerlerden, bakın kenarlardan normal bir şekilde dikiş yapıyorum. Makineyle dikme şansınız varsa makineyle de dikebilirsiniz. Şimdi söylediğim şekillerde tüm dikişlerimi tamamlayacağım. Ondan sonra çıt çıtımı da dikip bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Cüzdanımı tamamladım. Artık kullanıma hazır. 2 gözlü bir cüzdanım oldu. Umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Artan iplerinizi değerlendirmek amacıyla da bu güzel çalışmayı yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler olursa videomun yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, küçücük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Instagram sayfamdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.